Benden eğerim isteyin, çadırımı isteyin, atımı isteyin, her şeyimi vereyim. Fakat hiç kimse vatanımdan bir karış toprak istemesin. Vermem, veremem. Metehan. Çin kaynaklarında ismi Maotun olarak geçen Metehan, M.Ö. 234 yılında doğmuş, M.Ö. 174 yılında ölmüştür. M.Ö. 209 yılında taç giymiş, M.Ö. 174 yılına kadar hüküm sürmüş Asya Hun İmparatorluğu hanı olan Türk Hun hükümdarıdır. Metehan, Oğuz Kağan destanındaki Oğuz Kağan ile aynı kişi olduğu düşünülmektedir. Babası Teoman ilk Asya Hun hükümdarıdır. Hun İmparatorluğu'nun Teoman tarafından kurulup bir devlet yapısı almış, Metehan döneminde ise imparatorluk haline gelmiştir. Türk boyları o zamana kadar birlik olamamış kabileler şeklinde yaşıyorlardı ve Çin İmparatorluğu'na birçok akın gerçekleştiriyorlardı. Bu akınlar küçük saldırılar şeklinde olduğundan yerel bölgelerde Çinliler için tehdit oluştursa da merkezi Çin yönetimini pek de etkilemiyordu. Göçebe boyları hiçbir zaman birlikte hareket edemedikleri için Çin'e büyük bir Hun akını olmamıştı. Teoman, Asya bozkırlarındaki boyları birleştirmeyi başarınca o dönemde Çin olmak üzere Tunguzlar, Yueçiler tarafından korkulan bir güç haline geldi. Hükümdarlığı 11 yıl süren Teoman, Çin İmparatorluğundan birçok akın düzenlemiş, ganimet elde etmiş, toprak almış, halkının ihtiyacı olan malzemeleri sağlamıştı. Düzenlediği akınlar neticesinde kendini koruma ihtiyacı hisseden Çinliler, Çin Seddi'nin ilk temellerini bu dönemde atmıştı. Teoman'ın 2 tane eşi vardı. İlki Türk soyundan olan Teoman'ın annesi, ikinci eşi Yenşi adındaki Çin prensesidir. Teoman'ın Çinli eşinden de bir erkek çocuğu vardı. Ama tahtın varisi en büyük ve Türk anneden gelen Metehan'dı. Çinli eş tahtın varisi olarak kendi oğlunu tahta çıkarması konusunda Teoman'ı ikna etmeyi başarmıştı. Lakin Metehan'ın bu konuda hiçbir şey yapmadan oturacak bir karakteri olmadığını biliyordu. Bunun için Teoman'a eğer ki bir şekilde Metehan'ı serbest bırakırsa Hun Türk boylarını ikna ederek darbe yapabileceği ve Teoman'ı öldürerek tahtı zorla ele geçirebileceğine inandırdı. Bence benim oğlum senin varisin olmayı hak ediyor. O nereden çıktı şimdi Yenşi? Mete diğer diğer kafe, disko filan takılıp ortam yapıyormuş. Dün gece de kımızı fazla kaçırmış. Bundan dolayı benim oğlumu varis yap. Hayır. Yap. Hayır. Yap. Hayır. Bu gece çadırın dışında yıldızları izleyerek uyumak ister misin? Oğlunun tahtı ne renk olsun? Baba, 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 baba. Ne? Çin'e ne zaman sefere gidiyoruz? Metehan'ı Yueçilere saldırmazlık anlaşması için esir olarak gönderilmesini sağladı. Bu şekilde Hunlar ve Yueçiler arasında savaş olmayacak, birbirine saldırılmayacak ve barış ortamı sağlanacaktı. Ama Teoman'ın amacı farklıydı. Direkt olarak hiçbir sebep yokken oğlunu öldürmek tepkilere neden olabileceği gibi Türk-Hun boylarından huzursuzluk çıkarabilir ve iç savaşı tetikleyebilirdi. Bunun için bir komplo düzenlemişti. Oğlunu esir olarak Yueçilere gönderecek ve kısa bir süre sonra kaydedemeyen bir sebepten dolayı savaş ilan edip Yueçilere saldıracaktı. Teoman planladığı gibi de bu saldırıyı başlattı. Bu saldırı Metehan'ın ölüm emriydi. Ama bazı kaynaklar Hun sarayında bulunan casuslar sayesinde Metehan'ın daha babasını Yueçilere saldırmadan komplonun haberini almış ve Yueçi topraklarını terk etmişti. Ve Hun ülkesine, vatanına geri döndü. Metehan vatanına geri döndüğünde Teoman komplodan nasıl kurtulduğuna bir taraftan şaşırmış, bir taraftan da oğluyla gurur duymuştu. Yaptığı şeyden dolayı tepki almamak ve oğlunun öfkesini hafifletmek için onun cesaretini takdir edip övmüş, emrine 10.000 kişilik bir birlik verip onu komutan olarak atamıştır. Metehan kendisine yapılanları kolay kolay unutmayacaktı. Devletin yönetimini babasından almak için bir süre beklemesi gerekiyordu. Bu sürede emrine verilen bozkır göçebelerinden disiplinli, itaatkar, güçlü askerler çıkarmak için uğraşmıştı. Askerleriyle özel olarak ilgileniyor, onlarla yemek yiyor, onlarla talim yapıyor, onlarla vakit geçiriyordu. Metehan bir gün askerlerine itaati disiplini öğretmek için okuna attığı yere nişan alıp oklarını atmalarını istedi. Metehan okun gittiği yeri belirtmek için bir ıslıkla ok tasarlamıştı. Islığın gittiği yere tüm askerler tereddüt etmeden oklarını nişan alıp atmıştı. Bu sefer Metehan ıslıklı okunu en sevdiği atını çevirip atmıştı. Askerlerden bazıları buna cesaret edemedi ve Metehan onların bu itaatsizliğinden dolayı onları idam ettirdi. Bir sonraki sefer ıslıklı okunu eşine doğrultup atmıştı. Yine askerlerden bazıları buna cesaret edemedi ve donup kaldılar. Metehan bu askerleri de idam ettirdi. Bir süre sonrasında askerlerin babasının değerli atına ok atmalarını istedi. Askerlerin bir tanesi bile duraksamadan oklarını babasının atına doğru atmışlardı. Metehan askerlerin artık itaat etmeyi öğrenmiş ve tamamen onlara güvenebileceğini anlamıştı. İlerleyen zamanda Metehan babası ile bir av gezisine çıkmış ve burada ıslık çalan okunu babasına doğru atmıştı. Askerleri de tereddüt etmeden kanlarına doğru oklarını fırlatmışlardı. Mete,
İyi yapıp geldik av gezisine. Baba oğul vakit geçiririz. Aynen baba aynen. Hava da çok güzel hem. Sessiz, sakin, karanlık. Adam öldürsen kimsenin ruhu bile duymaz. Ne dedin? Yok bir şey yok. Ya ben sigaramı atın yerinde unutmuşum. Hemen alıp geliyorum. Vallahi bak hemen. Sen bekle burada ben geliyorum hemen. Garip. Teoman ve Maiyet ölmüş, Metehan M.Ö. 209 yılında Hun İmparatorluğu'nun hükümdarı olmuştu. Metehan, Çin'i üvey annesinin kardeşini ve ona karşı gelen devlet adamlarını idam ettirdi. Böylelikle iktidarını sağlamlaştırdı. Askeri yönden yine aynı yıl ilk defa onlu teşkilat sistemini getirdi. Yani askerler 10, 100, 1000, 10.000 şeklinde ayırıp emir komuta zinciri oluşturdu. Bu birliklere komutanlar atadı. Aynı vakitte M.Ö. 209 yılında Türk ordusunun ve Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluşu tarihi kabul edilir. Metehan bu düzenlemeleri yaparken Proto-Moğol topluluk olan Kuzeydoğu'daki Tunguzlar bu iç karışıklıktan faydalanarak Hun topraklarına saldırmak için sebep arıyordu. Tunguzlar Metehan'dan birçok şey talep etmişlerdi. Savaş sebebi bulabilmek için altın, ipek, Metehan'ın değerli atlarını hatta eşini bile istemişlerdi. Metehan ise komutanlarının itirazlarına rağmen isteklerinin hepsini kabul etmişti. Tunguzlar bu sefer sınırdaki verimsiz kayalık bir bölge istemişlerdi. Metehan ise bu zamana kadar benden istediğiniz her şey benim şahsi malımdı. Ama toprak halkıma aittir. Onu size veremem diyerek karşı tarafa savaş ilan etmişti. Metehan, liderimiz sizden altın yardım istiyor. Ya komşumdan altın değerli mi? Lan millet aç. İpek ve atlarınızdan da istiyor. Ya hiç problem değil komşuma feda olsun. Adam tüm ülkeyi verdi ya la. Bir de eşiniz de istiyor. Bir kadını komşumdan mı kıskanayım? Kavat. Aslında Metehan Tunguzların bu isteklerini kabul etmesinin sebebi iç karışıklığı bir an önce çözüp zaman kazanmak istemesiydi. Yeterli vakiti sağladıktan sonra savaş kararı almış ve ani bir baskın harekatı ile Tunguzların ülkesine girmişti. Kesin bir zafer sonrası Proto-Moğol topluluklar daha kuzeye çekilmek zorunda kalmıştı. Tunguzlardan kalanlar ise her sene sığır, at ve deveden oluşan bir vergi ödemeyi kabul ettiler. M.Ö. 208 yılında da Hun hakimiyetine bağlandılar. Metehan Tunguzları yendikten sonra geniş ve verimli toprakları olan Yueçilere dikkatini vermişti. Yueçilerin varlığı bunların Çin üzerine sefer yapmalarına engel oluşturuyordu. Bundan dolayı Metehan Yueçilerin üstüne sefer başlatmıştı. Metehan'ın Yueçiler üzerine yaptığı sefer Tunguzlardaki gibi imha harekatı değil, güç gösterisi yapmaktı. Metehan'ın imha ve fetih seferi yapmamasının nedeni Çin gibi daha güçlü, zor bir hedefin olması ve kaynaklarının burada harcamak istememesiydi. Mete Çin ile savaşmadan önce arkasında ona saldırabilecek bir güç olmasını istemiyordu ve pozisyonunu sağlam almak istiyordu. Metehan, Kuzey Çin'i ele geçirmek için planını uygulamaya başlamıştı. Tüm ordusunu tek bir yönden ilerletmek yerine ayırarak sanki küçük bir Hun yağması gibi göstermek istemişti. Ardından en önemli savunma noktalarından biri olan Mai Kalesi'ni kuşattı. Kale komutanı Hansin'di ve imparatorun akrabasıydı. Hansin defalarca yardım için imparatora mektup yolladı ve direnebildiği kadar direndi. İmparator Gaozu tedbirli bir adamdı ve bunun geniş çapta bir sefer mi yoksa basit bir saldırı mı olduğunu anlayabilmek için beklemeyi seçmişti. Uzun bir süre geçtikten sonra Hansin ise yarı yolda bırakıldığını düşünüp yardımdan ümidini kesti. Ve Mete burada daha fazla zaman kaybetmek istemediğinden bir elçi göndererek teslim olmasını, hizmetine girmesini istedi. Hansin bu teklifi kabul etti ve kaleyi teslim etti. Gaozu kalenin teslim olduğunu öğrendiğinde öfkeden deliye döndü. Hansin'i hain ilan edip bir ordu hazırlamaya başladı. 320 bin civarı bir asker ile Metehan'a karşılık vermek için yola çıktı. 10 kişilik bir elçi heyetini Metehan'a gönderip aralarında bir tane de casus yerleştirmiş ve Metehan hakkında bilgi almayı hedeflemişti. Metehan bunu fark edip elçiler geldiğinde tüm kaynaklarını saklamıştı. Kampta yaşlılar, çocuklar, cılız hayvanları bırakmıştı. Metehan önce kışkırtma politikasını çok güzel uygulamış, elçiler geldiğinde ise aldatma yanılmayı yapmış ve bir sonraki adımda da yıldırma yıpratma politikasını uygulamaya başlamıştı. Hun ordusunu kuzeydeki kara ikliminden geldikleri için soğuğa hazırlıklıydılar. Kış şartlarına uygun giysileri vardı. Çin askerleri ise güneyden gelen soğuğa alışık olmayan piyadelerdi. Ve yüksek dağlarda Hunları kovalarken soğukta binlerce Çin okçusunun parmakları dondu. Mete bu sefer süvarilerini hızla geri çekerek kaçıyormuş gibi yaptı. İmparatorun önünde iki seçenek vardı. Ya Hunları takip edecek ya da hiçbir şey elde edemeden geri dönecekti. İmparator hızlı birliklerini alıp Metehan'ın peşine düştü ve piyadelerini geride bıraktı. Metehan Gaozu'nun tamamen piyadelerden ayrıldığını görünce geri dönüp saldırdı ve sahte geri çekilme taktiğini uygulamış oldu.
Gaozu ise böyle bir şey beklemediğinden kalan askerleriyle Baydeng Kalesi'ne sığındı. Metehan kalenin 4 çıkışını da kapattı. 7 günün ardından Gaozu Metehan'a barış teklifinde bulundu. Metehan bu anlaşmayı kabul etti ve Gaozu'yu serbest bıraktı. Bu anlaşmanın içeriği tam olarak bilinmiyor. Metehan neden Çin imparatorunu esir edebilecekken ya da Çin'i fethetme imkanı varken anlaşmayı kabul etti bilemiyoruz. Şunları imza at bakalım. Tamam. Büyüklüğümüzü kabul et. Tamam. Yıllık vergi tahılı ipek ver. Tamam. Prenses de istiyorum. Tamam. Artı olarak sosyal medya şifrelerini de ver. Tamam. Tamam. Şimdi kanala abone olup beğeni at. Do it! Just do it! Ne zaman soyunayım? Şunu biliyoruz ki Gaozu ölünceye kadar bu anlaşmaya uymuştu. Bunlar ise Mete döneminde en parlak zamanını yaşamıştı.